Whiteout Survival'da buz ateşi madeninde sürekli balinalar tarafından ezilmekten ne yaparsanız yapın o sıralamada bir türlü üste çıkamamaktan bıktınız mı? Haklısınız, bu harita tam bir kaos ama panik yok. İster oyuna hiç para yatırmayan ya da düşük yatırımcılı bir oyuncu olun, ister sunucunun en güçlü balinalarından biri olun. Bugün bu kaosun içinden sıyrılıp o zirveye nasıl adınızı yazdıracağınızı size adım adım strateji rehberleriyle anlatacağım ve bunları parçalara ayıracağız. Herkese selamlar. Ben Gerberk kanalından ben Ela. Bugün Whiteout Survival'ın en stratejik etkinliklerinden biri olan buz ateşini detaylı inceliyoruz. Taktiklere geçmeden önce aramızdaki yeni oyuncular için temelleri hızlıca özetleyelim. Nedir bu buz ateşi madeni? Kısaca devasa bir haritaya atılıp diğer oyuncularla kıyasıya bir rekabete girdiğimiz süreli bir etkinlik. Amacımız haritada belirlenen maden devriyelerini kesmek, kaynak damarlarından puan toplamak ve haritanın tam kalbindeki fırını, smelter'ı ele geçirmek. Günün sonunda en çok puanları toplayan en iyi ödülleri kapar. Ama inanın bana, bu etkinlikte kaba kuvvetten çok doğru yetenek ağacını seçmek ve haritada akıllıca konumlanmak her şey demektir. Bu arada videoya devam ederken Whiteout Survival'da rakiplerinize her zaman bir adım önünde olmak ve bu tarz detaylı strateji rehberlerinin devamını görmek istiyorsanız videoyu şimdi beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteğiniz bu topluluğu büyütmek için çok önemli. Hazırsanız derin bir nefes alın, yetenek ağaçlarına geçelim. Puanlamayı belirleyecek en kritik nokta yetenek seçimleriniz. Haritaya girdiğiniz an karşınıza iki yol çıkacak. Eğer düşük yatırımla oynayan bu oyuncuysanız şaşmamanız gereken dizilim şu: 2 sağ, 2 sol ve 1 sağ. Neden mi? Çünkü ilk iki yetenek sağdan seçmek maden devrelerine saldırdığında size ekstra 1500 puan kazandırır ve intikal hızınızı %25 arttırır. Devriyeler herkesin hedefinde olduğu için hızlı olmanız şart ve yetenekleri bir an önce açmalısınız. Eğer daha balina dediğimiz yüksek harcama yapan bir oyuncuysanız diziliminiz 2 sol, sağ, sol ve sağ olmalı. Şimdi balina oyuncular devriye kesmekte çoğunlukla uğraşmaz. Haritanın ortasına otururlar. İlk yeteneği soldan almak size sadece olduğunuz yerde durarak bile pasif puan kazandırır. İkinci yetenek soldan gelince rakiplerinizi ezmek için ekstra asker kapasitesine sahip olursunuz. Şimdi en kritik sırlardan birini veriyorum, not alın. Üçüncü yetenek sol taraf. İster düşük harcama yapan ister yüksek harcama yapan balina oyuncu olun. Bu yeteneği aldığınızda her bir dakikada bir kendi toplama yaptığınız damarlardan askerleri geri çekip tekrar göndererek anında 5000 puan kazanabilirsiniz. Bu yeteneğin bekleme süresi dolduğu an tekrar spamlayabiliyorsunuz. Yani 20 dakika boyunca bunu yapmak bile size fazlasıyla puan kazandıracak. Bir diğer hayati kural 5. yeteneği sağ tarafı olan toplama hızı artışını kullanmak. Ancak burada dev bir hata yapılıyor. Eğer askerlerinizi damara gönderdikten sonra bu yeteneğe basarsanız hiçbir işe yaramaz. Önce 5. yeteneği aktif edeceksiniz, sonra askerlerinizi kaynak toplamaya damarlara göndereceksiniz. Bakın, bu sıralama çok önemli. Siz gönderdikten sonra yeteneği açtığınızda hiçbir halta yaramayacak ve bu yetenek çalışmayacak. Gelelim haritanın ortasındaki o büyük ödüle, fırına. Etkinliğin 7. dakikasında açılır. Geri sayımı takip edin ve açılmasına 10 saniye kala hemen yakınına ışınlanın. Açılır açılmaz en güçlü intikalinizi hızlandırıcı kullanarak oraya fırlatın. Düşük yatırımlı bir oyuncu olsanız bile o eriticiyi sadece 5 saniye elinize tutmak size muazzam bir sıralama puanı kazandırır. Zaten balina bir süre boyunca orayı kapatacak. Biz ilk giren kişi olup sıralamaya girmek ve daha sonra ödüllerden faydalanmak istiyoruz. Bunu unutmayın. Peki fışkıran damarları asla kaçırmayın diyeceğim. Yani Win Outburst diye geçiyor İngilizcesi. Harita belirmeden 1 dakika önce bir bildirim alırsınız. Bu mavi dağları gördüğünüz an birliklerinizi geri çekin. Hemen o bölgeye ışınlanın ve 5. yeteneğinizi patlatıp toplamaya başlayın. Yani buradaki olay şudur: bu fışkıran damarlar sizlere hızlı gönderebileceğiniz kaynaklar verir ve daha fazla puan elde edersiniz. Bunu yapmak sizin işinize yarayacak. Evet. Düşük bir yatırımcı arkadaşlarım, ballarım, sizlere kötü bir haberim var. Sabit duramazsınız. Yani yüksek yatırım oyuncular merkeze çöküp puanları toplarken sizin sürekli haritada ışınlanıp maden devriyelerini avlamanız gerekecek. Doğru kaynakları bulmanız, artık 1. seviyeden başlayıp kenardan gittiyseniz artık ortalara doğru gidip tutabileceğiniz kaynaklar bulmanız gerekecek. Etkinliğe girmeden önce cebinizde en az 10 tane ileri düzey ışınlama olduğundan emin olun.
Ve unutmayın, merkez harita seviye 2-3 bölgesi tam bir kan gölüdür. Yani düşük atılımcı oyuncular için en iyisi, en huzurlu alanlar haritanın köşeleridir. Köşelerde takılarak huzur içinde devreye kesip yüksek puanlara ulaşmayı deneyebilirsiniz. Risk alacaksanız da seviye 2 ve seviye 3 bölgelerine dikkat edin. Gerçekten burası bayağı bir kaos. Sürekli intikalleriniz hasar görür ve puan kasamaya da bilirsiniz. Son 2 ama hayat kurtaran bir uyarı. Bu etkinlikte harcadığınız elmasın karşılığını ödül olarak pek alamıyorsunuz. O yüzden ışınlanma ve hızlandırıcılara elmas harcarken dikkatli olun. İkincisi, eğer imkanınız varsa 14.00 UTC saatinde oynamaktan kaçının. Sunucuların en büyük balinaları genellikle o saatte oyunda oluyor. Yani haritayı sizi dar ederler. Bu yüzden o saatlerde oynamak sizin için kötü olur. Toparlamak gerekirse düşük yatırımcılar durmuyor, devriye avlıyor, sağ, sağ, sol, sol, sağ yeteneklerini açıyor. Balina oyuncular ise merkeze çöküp alanı domine ediyorlar ki sol, sol, sağ, sol, sağ yeteneklerini kullanıyorlar. Umarım bu taktikler bir sonraki Pusu Taşı Madeni etkinliğinde sıralamanı alt üst etmeni sağlar. Stratejiyi nasıl buldun? Bu taktikleri denedikten sonra videoya yorum yazmayı unutma. Sıralaman yükseldiyse söyle balım. Videoyu beğen butonuna çökün ve Wengerberg ailesine katılmak için abone olun. Bir sonraki rehberde görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın ballarım.